Beden dili, iletişim kurmak için kullandığımız sözsüz iletişim biçimini ifade eder. Beden dilinin tüm iletişimin %60 ila 65'ini oluşturduğu öne sürülmüştür. Beden dilini anlamak önemlidir, ancak bağlam gibi diğer ipuçlarına da dikkat etmek gerekir. Çoğu durumda, tek bir eyleme odaklanmak yerine hareketlerin bütününe odaklanmalıyız. Bir an için bir kişinin sadece yüz ifadesi ile ne kadar aktarabildiğini düşünün. Bir gülümseme, onay veya mutluluğu gösterebilir. Kaşların çatılması, onaylanmama veya mutsuzluğa işaret edebilir. Bir çalışma, en güvenilir yüz ifadesinin, hafif kalkık kaşlar ve hafif bir gülümseme içerdiğini buldu. Araştırmacılar, bu ifadenin hem dostluğu hem de güveni aktardığını ileri sürdü. Yüz ifadeleri aynı zamanda beden dilinin en evrensel biçimleri arasındadır. Korku, öfke, üzüntü ve mutluluğu ifade etmek için kullanılan ifadeler, tüm dünyada benzerdir. Bir çalışma, yüzü dar ve burnu belirgin bireylerin akıllı olarak algılanma olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuştur. Gülen, neşeli ifadesi olan insanlar da kızgın ifadelere sahip olanlardan daha zeki olarak değerlendirildi. Dikkat edilecek bazı yaygın durumlar, doğrudan göz teması kuruyor mu, bakışlarını kaçırıyor mu, göz bebekleri büyüyor mu, ya da ne kadar göz kırptığı. Konuşan kişinin direkt göz teması, ilgilendiğini ve dikkat ettiğini gösterir. Bununla birlikte, uzun süreli göz teması tehdit edici olabilir. Öte yandan, göz temasını koparmak ve sık sık göz kaçırmak, kişinin dikkatinin dağıldığını, rahatsız olduğunu veya gerçek duygularını gizlemeye çalıştığını gösterebilir. Göz kırpma doğaldır, ancak kişinin çok fazla ya da az kırpması durumu değiştirebilir. İnsanlar sıkıldıklarında veya rahatsız hissettiklerinde daha seri göz kırparlar. Sık sık göz kırpma, bir kişinin kasıtlı olarak göz hareketlerini kontrol etmeye çalıştığını gösterebilir. Örneğin, bir poker oyuncusu daha az sıklıkta göz kırpabilir, çünkü kasıtlı olarak eli hakkındaki heyecanını gizlemeye çalışır. Ortam ışığı göz bebeği boyutuna etki edebilir, ama bazen duygular da göz bebeği boyutunda küçük değişikliklere neden olabilir. Göz bebeklerinin büyümesi, kişinin ilgili olduğunu belirtebilir. Alt dudağı ısırma, endişe, korku veya güvensizlik duygularına işaret edebilir. El ile ağzı kapatmak, hoşnutsuzluk belirtisi olabilir. İnsanlar duygusal bir reaksiyonu gizlemek istediklerinde, gülümsemeleri veya sırıtmaları göstermekten kaçınmak için ağızlarını kapatabilirler. Bir gülümseme gerçek olmasının yanında, sahte mutluluğu, alaycılığı ifade edebilir. Dudakları sıkmak, hoşnutsuzluğun, onaylamamanın veya güvensizliğin bir göstergesi olabilir. Endişe ya da stres durumunda ise dudaklar ısırılır. Ağızdaki hafif değişiklikler, bir kişinin ne hissettiğinin ince göstergeleri olabilir. Mutlu veya iyimser bir ifadede ağız yukarı doğru. Öte yandan, aşağı doğru olduğunda, üzüntü, onaylanmama ve hatta doğrudan bir yüz buruşturma göstergesi olabilir. Sayısal miktarları belirtmek için parmakları sallamak, işaret etmek ve kullanmak, çok yaygın, anlaşılması kolay hareketlerdir. Bununla birlikte, bazı hareketler kültürel olabilir. Bir ülkede başparmak ya da barış işareti başka bir ülkede tamamen farklı bir anlama sahip olabilir. Yumruk, bazı durumlarda öfkeyi, bazı durumlarda dayanışmayı gösterebilir. Başparmak yukarı doğru kaldırıldığı zaman onay, aşağı doğru onaylanmama hareketi olarak kullanılır. Başparmak ve işaret parmağı ile gerçekleştirilen dairesel hareket, tamam, iyi anlamlarına gelir. Ancak, Avrupa'nın bazı bölgelerinde hiçbir şey olmadığınızı ima etmek için kullanılır. Bazı Güney Amerika ülkelerinde, kaba bir jest olarak tanımlanır. İşaret ve orta parmak kaldırılarak yapılan V işareti, bazı ülkelerde barış veya zafer anlamına gelir. Birleşik Krallık ve Avustralya'da, elin arkası dışa baktığında sembol rahatsız edici bir anlam kazanır. Kolların göğüste çapraz birleşimi, savunma, korunma durumuna geçmek, ayakların çapraz birleşimi hoşlanmama ve rahatsızlık anlamlarına gelebilir. Eller kalçada bekleme, hazır, kontrol altında ya da saldırgan anlamlarına gelebilir. Elleri arkada birleştirmek, kişinin sıkıldığını, endişeli, hatta kızgın hissettiğini gösterebilir.
Seri şekilde parmaklara dokunmak ya da parmaklarla bir yerlere tıkırdatmak, kişinin sıkıldığını, sabırsızlandığını veya yıldığını gösteren bir işaret olabilir. Dik oturmak, kişinin odaklandığını ve olup bitenlere dikkat kesildiğini gösterebilir. Vücut eğik şekilde oturmak, kişinin sıkıldığını ya da ilgisiz olduğunu ima edebilir. Gövde, bacaklar açık bir şekilde oturmak, samimiyeti, açıklığı ve gönüllü olmayı gösterir. Gövde hafif kambur, kollar bacaklar kapalı oturmak, düşmanlık, karşıtlık ve endişenin bir göstergesi olabilir. Antropolog Edward Hall tarafından ortaya atılan proxemics, yani kişisel alan, etkileşime giren insanlar arasındaki mesafeyi ifade eder. Hall, farklı durumlarda ortaya çıkan 4 sosyal mesafe seviyesini tanımladı. Samimi mesafe, bireyler arasında daha yakın bir ilişki olduğunu gösterir. Genellikle, sarılma, fısıldama veya dokunma gibi yakın temas sırasında ortaya çıkar. Genellikle, aile üyesi veya yakın arkadaş olan kişiler arasında görülür. Haftada birkaç defa gördüğünüz iş arkadaşınız gibi tanıdık olan kişilerde kullanılır. Bu seviyedeki fiziksel mesafe genellikle topluluk önünde konuşma koşullarında kullanılır. Öğrencilerle dolu bir sınıfın önünde konuşmak ya da işte sunum yapmak bu tür durumlara iyi birer örnektir. Ayrıca, kültürel farklılıklar da söz konusudur. Kimi ülke insanları yakın mesafelerde rahatlarken, kimi ülke insanları da daha fazla kişisel mesafeye ihtiyaç duyarlar. Bir kişinin yalan söyleyip söylemediğini beden dili ve mikro ifadeler aracılığıyla yakalama şansınız yüksektir. Fakat, hem beden dili, hem de mikro ifadeleri yakalamak ve doğru yorumlamak, oldukça pratik gerektirir. Kaliforniya Üniversitesi'nde araştırmacılar, kolluk kuvvetleri mensuplarının, gerçekleri ve yalanları ayırt etmelerine yardımcı olmak için, beden dili ve aldatma üzerine 60 çalışmayı analiz etmenin yanı sıra, konuyla ilgili çalışmalar yaptılar. Araştırma sonuçları Amerikan Adli Psikiyatri dergisinde yayınlandı. Araştırmacıların yalan belirtileri olabileceğini öne sürdüğü durumlar, kişinin birkaç ayrıntı sunması, anlaşılmaz veya belirsiz olması, soruları cevaplamadan önce tekrarlaması, cümle aralarına girmesi, yani söz kesmesi, hikayede boşluklar olması, saçla oynama ve parmaklarla dudaklara bastırma gibi davranışlar, yalan belirtileri olabilir. Birinin doğruyu söylemediğinden şüpheleniyorsanız, gerçeği kurgudan ayırt etmeye yardımcı olabilecek birkaç strateji vardır. Sadece beden diline güvenmeyin. Beden dili, aldatma konusunda bazen ipucu verebilirken, araştırmalar, beklenen birçok davranışın her zaman yalan ile ilişkili olmadığını göstermektedir. 1970'lerden beri göz hareketlerini inceleyen psikolog Howard Ehrlichman, gözlerin asla yalan söyleyemeyeceği sonucuna vardı. Gözlerin hareket halinde olması kişinin düşündüğünü ya da hafızasını yokladığını açıkladı. Doğru sinyallere odaklanın. Bir meta-analiz, zayıf ayrıntıların, yalan belirtisi olduğu sonucuna vardı. Eğer konuşmacı kasıtlı olarak önemli ayrıntıları geçiştiriyorsa, yalan söylüyor olabilir. Kişi emin değilse veya güvensiz görünüyorsa, omuz silkmesi, ifade eksikliği ve sıkılmış bir duruş gibi duygularını ya da gerçeği saklamaya çalıştığı durumlar, yalan anlamına gelebilir. Hikayenin ayrıntıları için aşırı düşünmesi durumunda yalan söyleme olasılığı daha yüksektir. Hikayeyi tersten anlatma. Yalanları ortaya çıkarmak için, daha aktif bir yaklaşım benimseyerek, daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Bazı araştırmalar, insanlardan hikayelerini kronolojik sıradan ziyade, tersten bildirmelerini istemenin, yalan tespitinin doğruluğunu artırabileceğini öne sürdü. 80 kişiyle yapılan bir çalışmada, tersten anlatım yapan kişilerin, yalan konusunda daha fazla açık verdiğini keşfetti. 55 polise izletilen görüntülerle gerçekleştirilen ikinci bir çalışmada, polisler, yalanı tespit etmede, tersten anlatımda daha başarılı oldular. İçgüdülerine güven. Kimi zaman en güvenilir yol içgüdüleriniz olabilir. 72 katılımcıyla yapılan bir çalışmada, katılımcıların bir kısmının kitap rafından $100 çalması sağlanırken, bütün katılımcılar parayı almadıklarını söylemişlerdir. Araştırmacılar, hazır ve bilinçsiz cevapların davranışsal reaksiyon süresini ölçtüler.
Katılımcılar genel olarak gerçekten yalan söyleyenleri dürüst olmayan ve aldatıcı gibi kelimelerle ilişkilendirdiler. Ayrıca, mantıklı ve dürüst gibi kelimeleri gerçeği anlayanlarla, dolaylı olarak ilişkilendirme olasılıkları daha yüksekti. Sonuçlar insanların birinin yalan söyleyip söylemediğine dair bilinçsiz, sezgisel bir fikre sahip olabileceğini göstermektedir. Gerçek şu ki, birinin yalan söylediğine dair evrensel, kesin genel bir işaret yoktur. Araştırmacıların yalan söylemeye bağladıkları tüm işaretler, davranışlar ve göstergeler, bir kişinin dürüst olup olmadığını ortaya çıkarabilecek ipuçlarından ibarettir.